Hiç geceleyin mezarlardan garip sesler geliyor mu? Bedenin patlama seslerini dikkatle dinlerseniz gelir. Ölünün sesinin feryadını bile duyduğunu söyledi bana. Mefta yerinden kalkıp babamın ayaklarına sarıldı. Hatta söylediği kadarıyla benim yerim orada hazır değilmiş. Beni ondan dolayı geri yolladılar dedi. 7 parça halinde getirdiler cenazeyi. Cenaze kefenin içine toplandı. Paramparçaymış. Onda da sadece 2 bacak ve bir kol var. Hiçbir mezar gömüldükten sonra geri açıldığı oldu mu? Bir ay içinde hiçbir koku bir şey yoktu meftada. Ama havayı alır almaz et kemikten patır patır ayrılmaya başladı. Mezarlığın içinden çıkarken bir mezarın içinden yeşil ışık çıktığını gördü. Hatta ben pek inanmadım önce. İnip o mezarın ışığını ben de gördüm sonradan eşim gösterdikten sonra. İnip mezarın yanına kadar yaklaştığım an ışık yok oldu. Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçeci. Bu hafta Mersin Mezitli Belediye Başkanı'nın yardımlarıyla Mersin Mezitli Mezarlığı'ndayız. Burada bir mezarcı abimizle röportaj yapacağız. Yani bir mezar kazıcısıyla. Bu zamana kadar belki de binlerce ölüyü gömmüş bir abiyle birlikteyiz. Hazırsanız video başlıyor. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Çok şükür sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Vallahi bizler iyiyiz ama inan hem olduğunuz ortamdan dolayı galiba bir heyecan var üzerimizde. Hem de ya bu işi yapan adam çok fazla görmüyoruz abi ya. Doğrudur. Her şeyi görüyoruz da mezar kazıcıyı çok az görüyoruz abi. Doğrudur. Kalbi kuvvetli bir insanın yapması gereken bir iş. Böyle her bedenin katlanamayacağı bir iş bu. Ondan dolayı olabilir. Vallahi sanıyorum öyle. Bizi heyecanlandıran bir yerdeyiz. Aynen. Bu arada geçen sefer de söylemiştik. Şu anda sessiz ve ıssız kasabadayız. Etrafımızda bulunan herkes ölü. Kameramanlar, abimiz ve ben dışında. Herkes hayatını kaybetmiş. Ve bu konuları senden duymak ve denemek istiyoruz abi. Tabii ki. Seni tanıyalım. Ben Diren Selim Duman. Hatay 93 doğumluyum. Evliyim. 3 çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Aşağı yukarı net olarak 15 yıl oldu. 15 yıldır bu mesleği yürütüyorum. Baba mesleği. Okuduk. Bir yere gelemeyince mecbur tekrar baba mesleğine geri döndük. Yani aslında ben mesleğimi severek yapıyorum. Neyini seviyorsun abi? Valla sessiz sakin güzel meslek ya. Öyle şöyle söyleyeyim ben kardeşime. Yani birçok işte çalıştığım çok yorucu ve stresli. Yani bu iş belirli bir süreden sonra insan alıştığı zaman biraz kalbi gaddarlaşıyor. Ondan sonrası sıkıntı değil zaten. Bu mesleğin zorlukları nelerdir? Bu mesleğin zorlukları şu anda içinde bulunmuş olduğum süreçten örnek vereyim ben size bu hastalıktan. Yani bulaşıcı hastalık olduğu zaman bulaşma riski daha fazla oluyor size. Yani her ne kadar deseler ki ölüden bulaşmaz. Yani illaki çevremizde bulaşan arkadaşlar oldu. Bundan dolayı ve emeği çok. Kazması, küreği çok zor bir meslek aslında ama zor bir meslek, zor bir iş. Yani peki abi mesela zorluklardan bahsediyoruz ya. Aslında seni zorlayan şey mezarı kazmak mı? Yoksa mezarın içerisinde o kazdığın karanlık kuyuya ölüyü koymak mı abi? Aslında ikisi de zor. İnsanın başına öldükten sonra ne geleceğini kendi gözüyle görmesi, beden yorgunluğu ne kadar olsa dinlendiğin zaman geçer. Ama o kalp yorgunluğu ölüp gidene kadar geçecek bir şey değil. O tarif edilemiyor. Aynen öyle. Mesela biz bu saatte buradayız. Aynen. Sizler bu saatlerde çalıştığınız oluyor mu? Yani bu saatlerde çok nadirdir. Eğer defnedilmesi gereken bir cenaze varsa, mecburi ise ancak o şekilde bu saatte çalışırsak çalışırız. Onun dışında çalışılmaz geceleri. Peki abi ortalama günde kaç kişi geliyor? Şöyle söyleyeyim, ortalama bazen yani hesaba vuracak olursanız 7-8 civarı. Bazen 3 gün gelmez, bazen bir günde 10-12 tane birden gelir. En fazla geldiği gün kaç tane geldi? 15 tane 15. çalıştığımız yere. Peki abi ağırlıkla kadın mı erkek mi gelenler? Yani o değişiyor. Bazen eşit oluyor diyebilirim size. Hiç geceleyin mezarlardan garip sesler geliyor mu? Yani bilimsel açıklaması olarak duyduğum şekilde benim de bir iki defa şahit olduğum var. Bedenin patlama seslerini dikkatle dinlerseniz gelir diye. Bir iki defa yaşadım ben bu olayı. Hocamız var burada. O da duyduğunu söyledi. Yani hatta 1-2 saat kadar başında durup o sesleri, hatta ölünün sesinin feryadını bile duyduğunu söyledi bana. Allah Allah. Peki abi bu patlama sırasında
Toprakta bir hareketlenme oluyor mu? Hiç denk geldin mi? Yok, toprakta hareketlenme olmaz çünkü lahit sistemi olduğu için buralar içi piriketörlü oda şekilde, üstünde de beton kapaklar var. Ondan dolayı yani o sesler gelir sadece. Toprakta herhangi bir oynama yapılmaz. Mesela sen bu garip işleri yapıyorsun. Yani mezar kazıyorsun ve cenazeyi oraya defnediyorsun. Psikolojik olarak bu seni etkiler ya hani. İnsan mesela bazen durduk yere cinleri görmeye başlar. Sen mezarlıkta hiç cin gördüğünü düşündün mü? Yani açıkçası hiç öyle bir şey denk gelmedi. Bazen halüsinasyon olarak evet dediğin doğru, eğer akşam geç saate kalmışsak herhangi bir şeyi yansıma olarak bir şeye benzettiğinin oluyor. Ama bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Yani gerçekten mi görmüşüm yoksa dediğim gibi halüsinasyon mu onu bilemiyorum. Yaşadığın hiç esrarengiz olaylar oldu mu? Benim yaşadığım esrarengiz bir olay, yani bu babamın hikayesini anlatayım ben size. Babamın hikayesinin yanında pek sayılmaz benimki. 98 yılında belediyede çalışırken bizde dede mesleği, dediğim gibi babadan gelme bir meslek bu. Cenazeyi defnetmek için yardım istediler. Arkadaşlar cenazeyi yıkadı, hazırladı. Defin yerine kadar getirip mezarın içine yerleştirdiler. En son babam işte kefen bağlarını çözüp kapakları dizeceği sırada mefta yerinden kalkıp babamın ayaklarına sarıldı. Sabah babam normal siyah sakallı bir şekilde işte evden ayrıldı, işe gitti. Akşam eve geri geldiği zaman sakallarının burası korkudan bembeyazdı. Allah Allah. Adam ortalama bir 10-15 sene kadar daha yaşadı. Hatta söylediği kadarıyla benim yerim orada hazır değilmiş. Beni ondan dolayı geri yolladılar dedi. Peki nasıl oluyor abi ya? Yani inanın ki akıl sır erecek bir şey değil. Yani peki ölüm raporu falan her şey Her şeyi tamamdı, her şeyi. Ama büyük ihtimal kalp krizinden öldüğünü söylediler. Büyük ihtimal tam ölmemiş galiba. Bilirsiniz ki daha önceki videolarınızda izledim ben sizi. Gassallar 3 tas sıcak su, 3 tas soğuk su dökerler meftanın üzerine. Büyük ihtimal o şok etkisiyle kalbi tekrardan tam kan pompalamaya başladı ki şans eseri tam Allah'tan ki defin sırasında böyle bir şey gerçekleşti. Defnedildikten sonra olsaydı işler daha kötüye giderdi. Hiç birisinin zoruyla geceleyin mezar kazdın mı? Mezar kazmadım ama akşam demin söylediğim gibi bazen denk geliyor. Gece defni zorla istendi, evet. Bizde gece defnederler dediler. Biz söyledik dini açıdan normalde güneş battıktan sonra haramdır diye. Kabul etmediler. Ortalama gece saat 10 gibi bir defin gerçekleştirdik orada. Yani cenaze sahibinin isteğiyle. Normalde böyle bir şey yasak. Normalde yasak. Şu an kesinlikle yapamazsınız böyle bir şeyi. O zamanlarda çok kayıt işlemi falan yoktu. Deftere tabi falan değildi. Sadece ölüm raporuyla gelip burada bir kayıt tutuluyordu. Ondan sonra defin gerçekleşiyordu. Şahit olduğun en garip mezar ya da ölü nasıldı? En garip ölü bir otobüs kazasında gelmişti. O da akşam yazındı. Akşam saat 8.30 gibi falan hazırladıktan sonra mezarı defin yapılmayacak, yetişmeyecek dediler. Evimize gittikten sonra geri çağrıldık defin olacak diye. Cenaze kefenin içine toplandı. Paramparçaymış. Aynen. 7 parça halinde getirdiler cenazeyi. Parçalanmış olduğu için o günü o şekilde o saatten sonra defnetmek istediler. Yani paramparça bedenleri de geliyor sana. Aynen. Peki buna benzer başka şeyler var mı abi? Bir tane daha var. Onda da sadece 2 bacak ve bir kol var. Geri kalan? Geri kalan beden yok. Onda belli değildi. Kimsesiz olduğu için kimsesizler mezarlığına gömüldü. Hiç eşyasıyla gömülen birisi oldu mu şu ana kadar? Yani eşyalarıyla gömülen bu son 1 yıl içinde sadece korona zamanında geldi. Evinde vefat etmiş. Evinde olduğu gibi yatağından bulaşıcı bir hastalık olduğu için yatağında üstünde ne varsa hepsini battaniyesine sarıp getirmişlerdi. Allah Allah. Peki bu ilk pandeminin patladığı dönem herhalde. Aynen. Sadece altındaki yatak duruyordu herhalde evde. Battaniyesine, çarşafına ne varsa üstünde hiçbir şey ellememişler yani artık telefon mu var ne varsa her şeyi içinde sarıp getirmişler. Hiçbir mezar gömüldükten sonra geri açıldığı oldu mu? Oluyor. Otopsi olayları yüzünden açtığımız oluyor. Benim mesela 2 tane var bu şekilde. Öldükten 1 ay sonra savcı eşliğinde oluyor bunlar tabii ki. Kendi başımıza açamayız. Açıp çıkardıktan sonra 1 ay içinde hiçbir koku bir şey yoktu meftada. Ama havayı alır almaz et kemikten patır patır ayrılmaya başladı. Havasız bir şekilde kalmış galiba beden mezarının içinde. Havayı alır almaz et kemikle yani haşlanmış et gibi resmen ayrıldı birbirinden. Allah Allah. Aynen. Normal şartlarda diri mi duruyordu yani? Normal şartlarda ya bedenin yarı bir şekilde çürümüş olması gerekiyordu o süreye kadar ya da hiçbir şey olmaması gerekiyordu. Peki abi o kokuyla nasıl mücadele ediyorsunuz? İnanın ki yani çok zor bir şey aslında. Yani çift kat maske üzerine bazen kendimiz
bezden bir şey burnumuza sardığımız halde o bedenin kokusunu yine hissediyorsunuz içinizde. Biraz sıkıntılı yani. Aynen öyle. Çok sıkıntılı bir iş aslında. Paranormal yani olağan dışı olaylar hiç yaşadın mı abi? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an bulunmuş olduğumuz adanın bir 20-30 mezar ilerisinde bir mezardan yeşil ışık çıkarken ben görmedim önce. Benim oğlum da vefat etti. Burada defnettim. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun cümlemizin ölüsünü. Eşimle buradan mezarı gece ziyaret ediyordum. Mezarlığın içinden çıkarken bir mezarın içinden yeşil ışık çıktığını gördü. Allah Allah. Hatta ben pek inanmadım önce. İnip o mezarın ışığını ben de gördüm sonradan eşim gösterdikten sonra. İnip mezarın yanına kadar yaklaştığım an ışık yok oldu. Yeşil ışık. Aynen yeşil bir ışık çıkıyordu mezarın içinden. Peki mezarın sahibini biliyor muydun abi sen? Yok mi? o zaman da bilmiyordum mezarın Eski bir sahibini. mezar o zaman. Aynen bayağı bir herhalde bir 70-80 yıllık bir mezar var. Hiç araştırdın mı abi? İnanın sonra hiç araştırmadım. Pek fazla üstüne düşmüyorsun galiba. Aynen. Fazla üstüne düşülecek yani inanın ters tepilmesinden korkuyoruz aslında. Mezarlıkta bir gece geçirecek olursak yani bu gecemizi mesela mezarlıkta geçirecek olursak başımıza neler gelir abi? Korku dolu bir gece bekler sizi kardeşim. Dediğim gibi yani ölü heybetlidir derler. Demin söylediğim gibi İslam'ın şartlarına inanan, dini bütün insan, Allah'ına inanan insan vicdanıyla girip vicdanıyla çıkarsa korkacağını sanmıyorum. Yani biz bu şekildeyiz çünkü bu şekilde ben istersen değil bir gece 10 gece yine kalırım burada. Alışmış diyeceksiniz. Alışmışla alakası yok. İsteyen her insan yapabilir aslında bunu. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Hiç mesela birisini gömdüğünde mezarı açmak zorunda kaldınız mı hemen peşinde böyle 1-2 saat sonra? Yani oldu bir olay da var öyle adli vakaymış. Biz defnettikten yarım gün sonra yani sabah defnettik öğlene doğru geldiler. Tekrar geri açtık mezarı. İnanamazsın bir saat bir 3-5 saat içinde meftanın bu hale geleceğini. Ne olmuş? Defnederken yüzüne toprak attığımız için biz meftanın yüzünü görüyoruz. Yüzünde hiçbir şey yoktu gencin. Otopsi için açtıktan sonra inan ki yani yüzü sanki 50 kattan aşağı düşmüş gibi paramparçaydı. Böyle bir şey Yani- yaşadınız. Aynen öyle. Bu sana psikolojik olarak ne kazandırdı abi? Herhalde sadece vicdanımla beni yalnız bırakıyor böyle bir şey ya. Vicdanımı güçlendiriyor benim. Nefis terbiyesi. Aynen öyle. Hiç mezarlıkta hırsızlık oluyor mu? Mezarlık hırsızlığı derken şöyle söyleyeyim ben kardeşime. Mermerlerde kalın baş taşları kullandıkları zaman bazı kendini bilmez insanlar var. Kendine kar bilecek böyle bu şeyleri kendine kar bilen insanlar var. O taşı söküp sildirip yeniden kullanan insanlar var. Allah Allah. Ya da mezarın üstünde gördüğü güzel çiçeği bu benim annemin mezarına, bu benim babamın mezarına daha güzel durur deyip de o çiçeği o mezardan söküp kendi tanıdığının mezarına diken insanlar var. Peki Selim abi, Evet kardeşim. hayatında en zorlandığın kazı hangisiydi? Yani 2 gün önce bir cenaze defni gerçekleştirdik. Mezarı kazmada zorlanmadık ama meftanın şöyle aslında nasıl denir bilmiyorum ama maşallahı vardı. Ortalama bir 200-250 kilo vardı. 250 kilo. Aynen öyle. Yani mezarı o kadar genişletme bize söylendi kilolu olduğu ama bu kadar kilolu olduğunu bilmiyorduk. Yani normal mezar standartları 50 santime 2 metre standartları içinde. Biz 70 santime 2 metre 5 santim yaptık. Boyunu da uzattık, enini de genişlettik ve mezara sıfır sığdırabildik meftayı. Yani zorla sığdı. İnanın ki indirirken de yani tarif edilemez o zorluk. Onun dışında mesela böyle bir ruhaniyetini zorlayan bir kazı oldu mu? Ruhaniyetimi zorlayan benim genç ölümleri zoruma giden genç ya da çocuk ölümü. 15 yaşında bir cenaze ben kendim 15 yaşındaydım. Benimle aynı yaştaydı. Benim zoruma giden trafik kazasında vefat etmiş. Ailesi hepsi yoğun bakımda. Bir kendiyle anneannesi vefat etmişti. Yani kendimi tutamadım hıçkıra hıçkıra ağlamaktan o cenazede. Ve belirli bir süre de kendime gelemedim o cenazeden sonra. Yani bu şekilde alışabiliyor insan ancak. Çocukları gömmek senin için çok mu zor oluyor? Anlatılmaz. Bir de Çok yaşadığın zor. bir durum var. Ne yazık Aynen. ki. Kendi evladını da. Peki kendi evladını kendi mi gömdün abi? Kendim defnettim kardeşim. O anlar nasıldı abi? Tarif edilemez öyle bir acı ya. Yani kendi bedeninden, kendinden bir parçayı toprağın altına koymak hani gaddarlaşıyor, böyle şey yapıyor diyorlar mezarcılar için ama defin işi yapan insanlar için tabii ki kendi yakınına geldikten sonra onların yaşadığı duyguyu sen de yaşıyorsun. Çünkü kendinden bir parça gidiyor o zaman. Ki özellikle bu kendi çocuğun olunca çok daha zor. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bir mezar nasıl kazılır? İşlemler nasıl yapılır? Mezarın üzerine o tahtalar niye koyuluyor? Gözüne kum yani toprak niçin örtülüyor? Bahseder misin abi? Şöyle söyleyeyim kardeşim, mezar kazımı
Eğer kepçenin girebileceği bir yerse kepçe bize sadece kazıyor, biz kalan işlemlerini yapıyoruz. Ama kepçenin giremeyeceği bir yerse mecbur kazma kürekle biz kazıp ondan sonra yanlardan priket örülür. Normalde yeni şu anki sistemlerde yer değerlendirme amaçlı olduğu için priket örerler ve tahta değil, beton kapak koyarlar üzerlerine. O şekilde yapılıyor çünkü 5 senede bir tekrar defin üstü yapılma şansı oluyor bu şekilde. Yer değerlendiriliyor. Ama eski tip yapılırsa 70-80 santim derinlikte içten bir cep açacak şekilde kazı yapılıyordu ve tahtalar yan şekilde koyuluyordu. Bunlar 6 ay ile 1 yıl arasında kırılıyordu tahtalar. Bedenle toprak birbirine karışıyor o zaman. Yani yer değerlendirme yok, bir şey yok. Bu eski sistem, köylü sistemi derler buna. Şu anki yeni yaptığımız sistemde yer kazanma amaç. Yani bu şekilde ilerliyor sistem. Yani şu anda daha düzenli bir sistem. Aynen öyle. Peki o tahtalar ne için koyuluyor abi? Yani o tahtalar normalde şöyle söyleyeyim sana, bedenin direkt toprakla buluşmaması için aslında koyuluyor ama ya da büyük bir taş falan varsa toprağın içinde gözükmüyorsa o bedene direkt vurmasın diye. Yoksa o tahta zaten 6 ayla en geç 1 yıl içinde çürüyüp bedenle karışacak. Yani koysa da olur, koymasa da aslında. Bu korona zamanlarında mesela çoğuna ne tahta koyduk ne kapak koyduk. Ya direkt toprakla karıştı beden ya tabutla direkt defnedildi. Peki abi 9 tahta diye bir şey var ya, bu gerçek mi? Yok kardeşim, tahtanın genişliğine göre değişiyor o aslında. Yani 9 da olur, 19 da olur. Tahtanın genişliği ne kadarsa o kadar çok ya da o kadar az tahta gider. Cenaze sırasında mesela cenazeye gömdükten hemen sonra bir yılanın girip çıktığını gördün mü abi mezarın içerisine? Şu arkamızda az ileride bir yılan var. Öyle girip çıktığını görmedim ama mezarı koruyan bir yılan var. Mezarı koruyan bir Aynen yılan. öyle. Mezarın dibinden ayrılmıyor. Kimseyi de yaklaştırmıyor. Allah Allah. Burada mı ya? Burada. Oradaysa çekeriz. Yani bu saatte bakarız, eğer görürsek çekim yaparız. Cenaze sana geldiğinde dedin ya parçalanmış bedenler geliyor diye. Kefenler kanlı oluyor mu abi? Evet, kanlı bir şekilde geliyor. Yani değiştirdiler. O söylediğim cenazenin kefenini 2 defa değiştirmişler ama yine de kan vardı. Paramparça olmuş bedenlerde. Aynen Mesela öyle. sadece kol, sadece bacak geldiğinde bile gömüyorlar mı? Tabii ki eğer aynı kişiye aitse mecbur gömmek zorundalar yani. Bunlar çünkü öyle bir koku yaratır ki ortaya, mecbur toprağın altına girmek zorunda o bedenler. Cenazeyi gömdünüz. Aradan birkaç ay geçti veya birkaç gün geçti. Kolu bulundu. Dedin ya parçalanıyor bazen bulunamıyor diye. Kolu bulundu. Tekrardan ayrıca kolu gömdüğünüz oluyor mu? Yani gömdüğüm olmadı ama eğer getirirlerse o şekilde, o şahsa aitse mecbur gömmek zorundayız. Çünkü o bedenin parçası. Dışarıda kalamaz o parça. Cenazeye gömdükten hemen sonra koku olmaya başlar mı sence? Yani çok nadirdir böyle. Ancak hava çok sıcaksa, ki burada Mersin'de havalar çok sıcak. Yazın bazen 50 dereceyi buluyor. Defnetmeden önce bile kokusu çıkan cenazeler olur bu şekilde, eğer morgda ya da soğuk bir yerde bırakılmazsa cenaze. Peki mezar kazarken başka bir mezara denk geldin mi hiç hayatında? Ben değil ama demin de söylediğim gibi babam denk gelmişti böyle bir şeye. Kendi gençliğinde. Dedemle beraber mezar kazarken bizim orada lahit sistemi kendinden yaparlardı. Taka derler, bir pencere gibi bir yer açıyorlar kafayı koymak için. Orayı açarken yandaki mezarı delmiş. 110 senelik bir mezar. Dedem mezarın içinden çıkarmış babamı korkacağını zannettiği için. Kefen olduğu gibi duruyordu daha. Allah. 110 senelik olmasına rağmen. Bizim oranın bir şıkhının mezarıymış o. Allah Allah. Ve babam kendi gözüyle gördü, ayak kılları bile hala yerinde duruyordu dedi. Beden olduğu gibi duruyordu. Peki abi senin böyle bir hikayen var mı? Çok ilginç, aklından çıkmayan, hatta Yani- rüyalarına giren. Yani o demin söylediğim hikaye sadece benim, o genç çocuk benim yaşımda olan, yani bayağı bir etkisinde kaldım ben onun. Rüyama da girdi, psikolojimi de bozmak üzereydi aslında. Şehit. Ee, Şehit defnettin mi abi? Şehit defnettik, evet, bizim bu köyümüzün bir şehidi vardı. Şehidi defnettik, bayağı da kalabalık bir cenazesi vardı. Şehitler yıkanmaz bu arada. Kendi kefeniyle direkt yıkanmadan defnederler. Gördüğüm kadarıyla cenazeyi gördüğüm zaman arkadan yemişti kurşunu, önden göğsü paramparçaydı. Allah Allah. Aynen. Kurşun arkadan daha küçük bir yerden giriyor. Aynen. Fakat çıkış tıklısı daha büyük. Doğru mu? Aynen. Paramparça etmişti bedeni. Evet efendim. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınız bizim için çok değerli olduğu için yorumlarınızı mutlaka aşağı kısma yazın. Bir sonraki programda kimlerle yüzleşmemizi istiyorsanız o kişilerle alakalı yorumunuzu mutlaka bildirin. Ayrıca bize konuk olmak isteyen dostlarımız yeraltıfilm@gmail hesabından bizlere ulaşabilirler. Hoşça kalın.